Merhaba arkadaşlar. Bugünkü dersimizde Türkiye'de tarım ve hayvancılık konusunu işleyeceğiz. Evet, şimdi arkadaşlar bu dersimizde Türkiye'deki bulunan 4 farklı bölgede bulunan arkadaşlar vatandaşımızın hangi durumlarda çiftçilik yaptığını anlatan videomuz var. Şimdi bu videoları izleyecek olursak arkadaşlar. Konya'da tarım aletleri imalatçısıyım. Tarım aletleri satmak için Türkiye'nin doğusunu büyük ölçüde dolaştım. Anadolu'nun doğusunu genel olarak dağlık ve engebeli alanlar kaplamış. Tarım ancak dağlar arasında kalan ovalarda yapılabiliyor. Yükseltinin fazla olması, yaz mevsiminin kısa, kış mevsiminin de uzun olması birçok tarım ürününün yetişmesini engelliyor. Bazen de şiddetli soğuklardan donma olayı yaşanıyor ve tarım ürünleri büyük zarar görüyor. Çay, muz ve narenciye gibi ürünler burada yetiştirilemiyor. Sözü edilen ürünler farklı bir iklimin yaşandığı Karadeniz ve Akdeniz kıyılarından getirilerek burada tüketiliyor. Buradaki çiftçiler Konya Ovası'nda ya da Çukurova'da yaşayanlar kadar şanslı değiller. Doğudaki çiftçilerin bir kısmı tarım makinelerinden yeterince faydalanamıyor. Karadeniz boyunca uzanan dağlık kuşağın hakim olduğu engebeli yerlerde yaşayan insanların da bu konuda sıkıntı yaşadıklarını biliyorum. Yurdumuzun doğusunda yaşayan insanların asıl geçim kaynağını hayvancılık oluşturuyor ve genellikle bozkırlarda küçükbaş hayvancılığı tercih ediyorlar. Erzurum ve Kars civarında yaşayanlar ise büyükbaş hayvancılıkla uğraşıyorlar. Hayvanları otlatmak için meralardan faydalanıyorlar. Aşırı otlatma yüzünden meralar zarar görüyor. Mera hayvancılığı yapıldığı için et ve süt verimi ahır hayvancılığına nazaran daha düşük. Marmara Denizi çevresi hariç bu durumun tüm Türkiye içinde geçerli olduğunu söyleyebiliriz. Çukurova'da çiftçilikle uğraşan bir ziraat mühendisiyim. Harran Ovası ile Antalya arasında bulunan tarım arazileri hakkında detaylı bilgi sahibiyim. Tarım yapmak için Türkiye'nin en avantajlı yerinde yaşamaktayım. Tıpkı Karadeniz ve Ege kıyılarında yer alan alüvyal ovalar gibi Akdeniz kıyılarındaki alüvyal ovalarda tarım için bize oldukça güzel imkanlar sunar. Yaşadığım yerde ılıman iklim şartlarının etkisiyle yılda birden fazla ürün almaktayız. Genellikle buğdayı hasat ettikten sonra yerine mısır, soya fasulyesi gibi tarım ürünleri ekeriz. Toroslarda ise nüfusun geçim kaynağı hayvancılıktır. Buradaki çiftçiler başta kıl keçisi olmak üzere küçükbaş hayvancılıkla uğraşırlar. Gaziantep, Şanlıurfa platoları çevresinde de ekim dikim işleri ve küçükbaş hayvancılıkla uğraşılmaktadır. Güneydoğu Anadolu projesi ile Diyarbakır, Gaziantep ve Şanlıurfa üçgeninde kalan geniş bir bölgede sulu tarıma geçildi. Ancak su bilinçsizce kullanılırsa toprağa zarar verebilir. Bunu da unutmamak gerek. GAP sayesinde daha önce burada yetişemeyen birçok tarım ürünü yetişmeye başladı. Hatta bir zamanlar ülkemizde en fazla Akdeniz ve Ege kıyılarında yetiştirilen pamuk, bugün en fazla GAP bölgesinde yetiştirilmektedir. GAP'ın hala ulaşamadığı yerler de var. O yerlerde de NADAS denilen yöntem uygulanılarak tarlalar bir yıl ekilir, bir yılda boş bırakılır. Anadolu'nun orta kesiminde yaşayan çiftçiler de sulamanın yetersiz olduğu yerlerde bu yöntemi uyguluyor. Doğu Karadeniz'de yağış yeterli olduğundan NADAS'a ihtiyaç duyulmaz. Trabzon'dan göç edip Karacabey Ovası'na yerleşen bir çiftçiyim. Marmara Denizi çevresinde bu işle uğraşan çiftçiler olarak şanslıyız. İklim ve yer şekilleri çok büyük imkanlar sunuyor. Anadolu'nun batısındaki Ege Denizi kıyılarında yaşayan çiftçiler gibi biz de ahır hayvancılığına yönelerek daha fazla verim elde ettik. Ahır hayvancılığı alanında Türkiye'nin diğer kesimlerine nazaran oldukça ilerideyiz. Bununla birlikte halkımızın bir kısmı da balıkçılıkla uğraşmaktadır. Yaşadığım yerde kümes hayvancılığı ve ipek böcekçiliği diğer bölgelere göre daha fazla gelişmiştir. Fakat son yıllarda suni ipeğin yaygınlaşması sebebiyle ipek böcekçiliğiyle uğraşanlar zor durumda kalmıştır. Doğu Karadeniz kıyılarında yaşayan çiftçilerin tarım konusunda bizim kadar şanslı olduğunu söyleyemem. Yeryüzü şekillerinin engebeli olması tarım için büyük engel teşkil etmektedir. Zaten parçalı ve az olan tarım arazilerinde yeterince makine kullanılamaması da büyük bir problemdir. Buna rağmen iklim, yer şekillerinin uygun olduğu yerlerde birçok tarım ürününü yetiştirmemize imkan sağlamaktadır. Doğu ve Batı Karadeniz'de iklimin de etkisiyle büyükbaş hayvancılık gelişmiştir. Karadeniz bölgesinde balıkçılık vazgeçilmez bir uğraştır. Ülkemizde balıkçılığın yaklaşık %75'i burada yapılmaktadır.
Fakat gün geçtikçe balıkçılık konusunda da sıkıntı yaşıyoruz. Denizlerin kirletilmesi bu sorunlardan sadece biridir. Konya Ovası'nda tarımla uğraşan bir çiftçiyim. Küçükbaş hayvancılık ve tahıl tarımı başlıca ekonomik etkinliklerimizdendir. Yaşadığım yer ve çevresi Türkiye'nin tahıl üretiminde önemli bir bölgedir. Her ne kadar gübre ve kaliteli tohum kullanıp düz bir ovada rahat bir şekilde makineli tarım yapsak da üretimimizde yıldan yıla dalgalanmalar görülür. Evet, bu videolarımızda arkadaşlar Türkiye'nin değişik bölgelerinde 4 tane çiftçimizin veyahut da ziraat mühendisinin yapmış olduğu arkadaşlar çalışmaları görmüş olduk. Ve bugünkü dersimizde arkadaşlar bitirmiş oluyoruz. Bir sonraki derste görüşmek üzere. İyi günler arkadaşlar.